Evet, güzel bir, sevimli bir hediye projesiyle karşınızdayım. Bu hediyemiz nedir? Minik bir anahtarlık. Cadılar Bayramı için bir anahtarlık örmeye karar verdim. Çok tatlı, küçük bir hediyelik olarak da eşinize, dostunuza, arkadaşınıza verebilirsiniz. Veya anahtar kısmını takmazsınız. Böyle renkli renkli örersiniz, çocuklarınız oynar. O da olur. Neden olmasın? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Ve hemen dönüyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Tığıma doluyorum. Ve yandaki zincirime battım. Bir adet çakma sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Toplam 15 tane çakma sık iğne yapacağım arkadaşlar buraya. Böylece bizim güzel, tatlı, sevimli kabağımızın ilk sırasını yapıyoruz. Bu Cadılar Bayramı'nda bu tatlı güzel sebzenin neden böyle korkutucu bir hale getirildiği ile ilgili bilgisi olan var mı? Ben çok severim bal kabağı. Neden acaba? İnsanların ödünü koparan bir şekilde sokmaya çalışmışlar. Evet, hala yalancı sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Toplam 15 tane olacak. Bu minik bir anahtarlık olacak. Veya küçük bir oyuncak olarak da çocuğunuz bunu değerlendirebilir. Eğer çocuklar için yapıyorsanız pamuk bir ip kullanmanızı tavsiye edeceğim. Hele ki 0-3 yaş bebekler için asla tüy çıkmayan en iyi ipi kullanmanızı tavsiye ederim. Benim şu an örmüş olduğum ip yünlü bir ip. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu 2 kat yaptım ben. Biraz ince geldi bana. İtalyan yün, görüyorsunuz, baya yünleri var. Yani bunu bebekler için yapmayın. Oyuncak olarak da yapmayın. Kıyafet olarak da yapmayın. Ee, Yani hem alerjik olabilir çocuğunuz hem de yutabilir. Bebekler özellikle her şeyi böyle ağızlarına götürme huyları var biliyorsunuz. 2 zincirle döndüm ve yine devam ediyorum. Şu aradan devam edeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde çakma sık iğnelerimi böyle arkadan ala ala bütün örgüm boyunca aynı şekilde öreceğim. Dönüp geldiğimde 12 sıramı yoksa 14 sıramı ördüğümü de size anlatıyor olacağım. Örüp geliyorum. 14 sıra ördüm ve geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir parçamız var elimizde. Şöyle de ölçeyim. Hemen metrem vardı benim. Yaklaşık bir 20 santim uzunluğunda. Şöyle görüyorsunuz, açtığımda yaklaşık bir 21 santime yakın. Ve eni de ölçelim. 10 santim. Ve bu uçtan bu ucu şimdi beraberce birleştireceğiz. Şöyle katlıyorum, karşılıklı olarak tersinden katlıyorum. Ve şuradan tek katından ipimi alırken burada da tek kattan ipimi alacağım. Benim ipim 2 kat ama ben burada tek kat derken şu V gibi gözüken, şurada daha net, şurada V gibi gözüken bölümün tek kat tarafından bahsediyorum. Bunu da böyle alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradan ikinciyi de devam ederek gidiyorum.
Ve burada bir zincirle artık dikiş bölümümü de bitiriyorum. Şöyle bir manşet gibi bir şey oldu bu. Ay çok da hoş oldu, bu yün sıcacıkmış. Sevdim bunu. İlk kez böyle bir ip aldım. Şimdi hemen burayı keseceğim. Tek katıyla devam edeceğim dikişime ve kabağımın üzerindeki bölümleri yapmaya. Şimdi kabağım için bir de yeşil bir ipe ihtiyacım var. Bunu da şöyle ortasından çıkartmaya çalışacağım. Şuradan da olabilir. Ortadan çıkarınca çok güzel, kolay örülüyor. Sabit bir yere koyuyoruz. Devamı güzel geliyor. Bu parçayı da ördükten sonra beraberce kabağımızı birleştirmeye ve şekil vermeye başlayacağız. Buradaki ipimi, yeşil ipimi tek kat örmek istiyorum. Biraz daha orta bölümünde yaprak kısmının, daha doğrusu o tepe bölümünün ince olmasını istiyorum. O yüzden buna ince tığımı getirdim. Yeşil bölümü 3 numara tığ ile öreceğim. Kabak bölümünü 3,5 numara tığ ile örmüştüm. Kabağımızın tepesi için sihirli halkadan yardım alacağız. 1 2 3 zincirli yukarıya çıkıyorum ve halkamızın içerisine ikili trabzanlar dolduracağım. 10 ya da 12 tane. Şu an göz kararı yapacağım. Bitince size hemen söyleyeceğim kaç tane yaptığımı. Üçüncüyü yaptım. 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle bir halkamı küçültüyorum ve şöyle göz kararı bir bakıyorum. Birkaç tane daha doldurayım. 11 12 ve 13 tane trabzan yaptım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincirle burayı bitiriyorum. Halkamı iyice sıkıştırıyorum arkadan ve bununla bir güzel düğüm yapacağım. Ve şurada ipimi birazcık küçültmek için hemen makasımı alıyorum. Şöyle bir miktar, yaklaşık ne kadar desem bir 50-60 santimden yeşil ipimi kesiyorum. Ve burada kenarda bekliyor bizi. Hemen dönüyorum. Şurada kabağımın ipini de bir miktar kesiyorum. Evet. Bir tanesini de kısa kesiyorum. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Kısa olanı kaybedeceğim kabağımın içinde. Uzun olanla da dikişimi dikeceğim ve kabağımın formunu vereceğim. Şu da şöyle birazcık çevirsem iyi olacak. Evet, buradaki iplerimizle işim bitti. Dönelim kabağımıza. Şöyle bir plastik yün iğnesi alıyorum. Yoksa yorgan iğnesi de olur ama ucu sivri olacağı için biraz dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Ya da etamin iğnesi de olur. O da ucu küt olduğu için böyle dikişlerde güzel oluyor. Şöyle içinden geçerek ilmeğimi sabitliyorum. Ve daha sonra bunu sabitleyip sıkıştırdıktan sonra şu kenarlardan şöyle tel alır gibi her bir sıranın başından bir içten bir dıştan dikiyorum.
Burayı büzdüreceğimiz için çok derinlere dalmadan iğnemizi geçirmeye dikkat edelim. Çok kalın olmasın. Burayı büzdüreceğiz. Kabağımızın tepesi ya da alt bölümü olacak. Evet. Şuradan biraz ince alsam iyi olacak. Evet. Başladığım noktaya geri döndüm. İpim de içeride kalsın ve burayı büzdürüyorum. Sanki bir şapka büzdürür gibi arkadaşlar. Bir şapkanın tepesinde kalan ilmeklerin içerisinden ipimizle geçip büzdürür gibi. Şöyle tersine çıkıyorum ve burayı içten sıkılaştırıp düğümleyeceğim. Ve bu noktada görüyorsunuz kabağımızın bir tarafı, elyaflarımız sahneye çıkıyor. Bu elyaflar da boncuk elyaf diye bildiğimiz elyaflar. Ben bununla bir oyuncak yapmıştım. Şurada. Vaktim kalmadığı için dışarı çıkamadım bugün. O yüzden bir oyuncağımız içini feda etti buradaki kabağımız için. Evet, güzelce kabağımızı şöyle yerleştiriyoruz ve şurayı da dikeceğim. Şuradan bir yerden hemen ipimi bağlıyorum. Ve aynen aşağıda yapmış olduğumuz gibi minik minik tel alarak burayı da büzdüreceğim. Burayı şuradan alsam daha iyi olacak. Başladığım noktaya geldim. Son kez şöyle elyaflarımı düzeltiyorum ve büzdürüyorum. Ve bu noktada kabağımın tam ortasından giriyorum iğnemle ve diğer taraftan çıkıyorum. Tekrar buradan girdim. Tekrar çıkıyorum. Birkaç kez bu işi yapıp şurada düğümleyeceğim arkadaşlar. Tekrar çıkıyorum şuradan. İyice sıkıyorum ki şuradaki mesafemiz kabağımızın formuna yakın bir şekil alsın. Şurada bir sabitleme işlemi yapayım. İpimiz açılmadan ve şimdi de ipimle tam ortadan geçtim. Tekrar sıkıyorum kabağımın bir bölümünü. Kabağımızı tam ortadan dikey olarak ikiye böldük. Burada hiç önemli değil. Eşit olacak falan gibi bir durum yok. Bir de şuradan tekrar geçiyorum. İğnem kalın gelmeye başladı aynı noktadan geçtiğim için. Burayı da sıkıştırıyorum. Elimle ipimi tutarken diğer tarafı şöyle ayarlıyorum. Burayı da sıkıştırdım. İpimi yine tutuyorum burada baş parmağımla ve orta parmağımla. Yine tam kabağımın ortasından geçerek buradaki 4 parçayı 8 parçaya bölmeye çalışıyorum.
tam ortadan sıkıştırıyorum. Bunu da sıkıştırdım. Ve şu an kabağımızın formu çok yaklaştı. Bir tane dilimimiz kaldı. Onu da ikiye böldüğümüzde çok güzel bir kabağımız olacak. Onu da hemen yapıyoruz. Şu ipimi bir düzelteyim burada. Şöyle, kabaklar da eşit bölünmüş değil. Şöyle elimle bir şekil veriyorum. Sonuncu bölümü birazcık sıkıştırmam gerekecek. Ve şurada sonuncu bölümü artık iğnemle uğraşamayacağım. Tığımla şuraya sabitliyorum. Ve şu ipimi kesiyorum. Şuradaki yeşil bölümü de kabağımın tam ortasına dikeceğim şimdi. Burası da kabağımızın tepesi. Şöyle yanlardan tuttura tuttura gidiyoruz. Çırpma dikişiyle dikiyorum. Sonuncu çırpma dikişimizi de yaptıktan sonra şuradan ortadan çıkıyorum. İğnemle tam ortadaki trabzanlarımın boşluğundan çıkıyorum. İğnemi çıkarttım. Şuradan hemen tığımı tam ortaya getirerek çıkarttım. Ve şurada zincirler çekiyorum. Şu kadar bir zincir çektim. 18 tane zincir çekmiş oldum. Daha uzun da çekebilirsiniz. Ben bu kadar yapmak istiyorum. Uzun bir sap olsun istemediğim için böyle yaptım. Şimdi şuradan şuraya da hemen ölçüyorum. Şöyle bir yaklaşık şuradan ölçeyim. 10 santim zincir çektim. Şurada da benim için çok kıymetli olan canımın hediyesi var. Bu benim bir kedim vardı. Daha doğrusu benim kedim değildi. Bir sokak kedisiydi. Evden kaçmış. Akşamları bana geliyordu. Yemeğini yiyordu bir lokma. Küçücük bir minderi bir de battaniyesi vardı. Onlar üstünü örtüyordum, uyuyordu. Sonra gecenin bir yarısı geri gidiyordu.
Bir gün geldiğinde bizim evde kabak vardı. Onunla bayağı bir oynamıştı. Bu da onun anısına olsun istiyorum. Şuradan da şöyle bağlayayım. Aslında bunun zinciri de vardı ama bulamadım. Eğer zinciriniz varsa zincirle de takabilirsiniz. Şöyle sabitliyorum. Bu güzel kedinin adı Simeyli'ydi. Simeyli Cat diyordum ben ona. Friends'teki şarkıdan esinlenmiştik. Bu ikisi kabakla oynadığı oyunun anısına gitsin. Çok uzun zamandır ortalarda yok. Bilmiyorum yaşıyor mu? Simeyli'yi çok seviyorum. Ve çok 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 özlüyorum. Tığ olarak 3-3,5 numara 2 tane tığ kullandım. 50 gram kadar da belki daha az ip kullandım. Ve bir avuç kadar da küçücük bir miktarda boncuk elyaf kullandım. Hepsi bu kadardı. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir çalışma olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.